Bu videoda size şu an hayatı zehir eden diş ağrınızdan evde nasıl kurtulabileceğinizi anlatacağım. Hiç merak etmeyin, dişiniz ağrıyorsa o zaman diş doktoruna gidin diyerek falan sizi sinir etmeyeceğim. Biliyorum şu an ağrınız var, o yüzden hiç uzatmadan direkt konuya giriyorum. Öncelikle ağrıyan dişinizi aynada hızlıca bir kontrol etmenizi istiyorum. Dişinizin içinde veya etrafında yiyecek artığına benzer bir şey görüyorsanız onu hemen uzaklaştırmanız lazım. Eğer dişinizde oyuk falan varsa sakın bunu kürdanla yapmanızı istemiyorum. En doğrusu kesinlikle diş fırçası kullanarak temizlemek. Eğer dişlerinizin arasında bir şeylerin olduğundan şüpheleniyorsanız da o zaman diş ipiyle temizleme yapabilirsiniz. Bunu hallettikten sonra ikinci yapmanızı istediğim şey tuzlu suyla gargara. Hem çürük ağrısında hem de diş eti iltihabına bağlı olabilen ağrılarda bakterilerin etkisi çok büyüktür ve tuzlu suyla gargara yapmak buradaki bakteri yükünü azaltacaktır. Ayrıca tuzlu suyun ödem giderici de etkisi olduğu için ağrınızı bir adım daha hafifletmede önemli yol almamızı sağlayacak. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı tuz atın ve özellikle ağrıyan tarafınızda yaklaşık 9-10 saniye gargara yapın. Ardından tükürdükten sonra bir kere daha aynı işlemi tekrarlayın ki hem ödemi güzelce sökelim hem de bakterileri iyice azaltalım. Tuzlu suyu da geçtikten sonra sıra soğuk uygulama adımına geldi. Özellikle böyle zonklar tarzda veya sizi gece uyandıracak tarzda bir ağrınız varsa ki en pis ağrılar genelde böyle gece uyandıracak tarzda olur. O zaman buz uygulama gerçekten çok faydalı olacak. Varsa elinizde bir buz torbasıyla veya böyle buzluktan çıkarıp poşete falan sararak yüzünüze uygulamakta bir sorun olmayacak herhangi bir şey olur. Burada aşağı yukarı 10-15 dakika uygulama tercih ediyoruz. Yalnız çok önemli uyarı, 15-20 dakikanın üzerine pek fazla çıkmayın çünkü böyle buz yanığı dediğimiz bir durum oluşabiliyor. Ama 10-15 dakika arasında uyguluyorsanız bundan da korkmanıza hiç gerek yok. 10-15 dakika buz faydalı, devam ediyorum. Şimdi sıra çok kritik olan ağrı dindirici maddelere geldi. Tabii ki burada en garantisi ağrınız çok şiddetliyse bir ağrı kesici almak olacaktır. Ancak ağrı kesici kullanmayı tabii ki istemiyorsanız veya hemen alabilecek durumda değilseniz de evde yapılabilecek şeyleri de anlatacağım. Ama ondan önce ağrı kesicilerle ilgili hızlıca bir iki bir şey söyleyeyim. Ağrı kesiciyi içecekler için konuşuyorum. Kullanacağınız ağrı kesicinin içerisinde kesinlikle anti-inflamatuar dediğimiz bir etkinin olduğuna dikkat edin. Etken maddenin içerisinde dexketoprofen veya ibuprofen diye maddeler olup olmadığını kontrol edin. Bunlar varsa çok iyi. Tabii ki ilaç içerken her zaman size özel olan alerjileriniz varsa bunları da göz önünde bulundurmayı unutmayın. Şimdi de ağrı kesicisiz alternatifleri veya ağrı kesici sonrasında ekstra güçlendirmek için evde doğal yöntemlerle neler yapabiliriz bunları anlatıyorum. Burada kullanabileceğiniz şeyleri çeşitli tutmaya çalışacağım. İlla ki dolabınızda bulunan bir şeyi tutturmak istiyorum. En başta önereceğim şeyler nane yağı ve karanfil yağı. Özellikle karanfil yağının içinde bulunan öjenol adlı bir maddenin bilimsel olarak kanıtlanmış gayet iyi bir ağrı kesici etkisi mevcut. Hatta bizim böyle doktor olarak klinik ortamda kullandığımız bazı maddelerin bile içinde bu öjenol denilen şeyden bulunduğu oluyor. Eğer evde karanfil yağınız varsa çok şanslısınız. Hemen gidin bir kulak çubuğu gibi bir şeyin ucuna birazcık damlatın bunu. Ağzınızı iyice kurutun. Ağrıyan dişinize veya ağrıyan bölgeye iyice bu karanfil yağını sürmeye gayret edin. Karanfil yağı yoksa nane yağını da uygulayabilirsiniz. Ama eğer diş etinizden geliyorsa böyle minik bir pamuk, rulo pamuk gibi bir şeye de emdirerek o diş etinin bölgesine bastıra pansuman yapar gibi uygulamanızda bir sakınca yok. İkisini de dolapta bulamadıysanız alternatifimiz burada sarımsak kullanmak olacak. Sarımsakla ilgili ayrıca bakın çok önemli bir uyarı da yapacağım. Dinlemeden uygulamaya kimsenin gitmesini istemiyorum. Ezilmiş bir sarımsağı da ağrıyan dişinizin üzerinde yaklaşık 2 dakika kadar bekleterek ağrınızı dindirebilirsiniz. Sarımsağın da tıpkı karanfil yağı ve nane yağında olduğu gibi bilimsel olarak kanıtlanmış ağrı kesici etkisi bulunmaktadır. Ancak şimdi uyarıma geliyorum. Diş etinden kaynaklanan bir ağrınız olduğunu düşünüyorsanız diş etine sarımsak uygulamanızı istemiyorum. Eğer dişinizden kaynaklanıyorsa sarımsağı da dişinize koymuşsanız eğer diş eti, yanak gibi bölgelere sarımsağın uzun süre temas etmesini istemiyoruz. Oralardan uzak tutarak uygulamaya çalışın. Peki niye takıyorum buna bu kadar? Çünkü bilimsel literatürde sarımsağın uzun süre böyle ağzımızın yumuşak dokularına, pembe dokularına temas ettiğinde yanık oluşturduğuna dair literatür
literatürde vakalar mevcut. Bu yüzden diş ağrınızdan olmaya çalışırken kendinize yeni problemler yaratmanızı istemiyorum. Ama evet, sarımsak zaten yediğimiz bir şey. Hemen 2 dakika ağzımızda durmasında bir sakınca yok. Yanağınıza, diş etinize kesinlikle uzun süre değdirmemenizi rica edeceğim. O çok önemli. Büyük ihtimal diş ağrınızı gece ve akşam uyurken hissediyorsunuz. Bunun en büyük sebebi biz yatar hale geçtiğimiz zaman başımıza giden, haliyle dişlerimizin çevresine giden kan miktarının artması. Bu da kan basıncını arttırıyor ve sizin ağrınızın artmasına sebep oluyor. Eğer şu an gece vaktinde izliyorsanız bu videoyu, belki bir iki ekstra yastık kullanarak başınızı kalp seviyenizden yukarıda tutarak uyumaya çalışın. Bu sayede gece böyle zonklar tarzında çok büyük bir ağrı hissetme ihtimaliniz azalır. Diş problemleri, özellikle diş çürüğü bir yangın gibidir. Eğer ki siz bu yangına müdahale etmezseniz yangın yanmaya devam edip mevcut bulduğu her yeri yakacaktır. Ve bu yangını söndürecek olan da sizin diş doktorunuz. Eğer bu videodan fayda gördüğünüzü düşünüyorsanız siz de bu videonun altına yorum yaparak veya beğen tuşuna basarak siz de bize faydalı olabilirsiniz. Böyle acil durumlarda aradığınızda bir diş hekimliği rehberi cebimizde bulunsun da diyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı da hatırlatayım hepinize. Geçmiş olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.